Ethem Bey Camisi Tiran'ın tam merkezinde, Skanderberg Meydanı'nda. Saat Kulesi'nin hemen yanında dostlar. Zaten geldiniz mi de hiç zorluk çekmezseniz şu az ileride otobüs durakları var. Havaalanından otobüs geliyor, direkt oraya bırakıyor ve tam yanına iniyorsunuz. Bakın burada değişik bir kilise var mesela, kubbeli gibi aynı. Şurada Çan Kulesi, bu da yeni yapılmış sanırsam. Eskilere hiç benzemiyor. İçine bir girip bakmak lazım. İlk defa bir Türkçe bilen çocukla karşılaştım. Garson Türkçe biliyor. Ben İngilizce dedim. O sağ olsun Türkçe cevap verdi. Çok seviniyorum böyle. Biri benimle Türkçe konuştu mu acayip mutlu oluyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun gerçekten Türkçeyi duymak beni çok mutlu ediyor. Şöyle bir pastane gibi bir şeye girdim, bakayım. Sandviçler falan var bakın. Şundan alayım bir tane ya. Baksana peynirli falan. Çok güzel ha. Börek. Börekli peynirli. Börek, leke, kupe, peynirli. Ha, börek alayım ben ya. Börek konumuzda günaydın dostlar. Şu an neredeyiz? Arnavutluğun başkenti Tirana'dayız. Tirana'yı birlikte gezeceğiz, birlikte keşfedeceğiz. Eğer ki bana eşlik etmek isterseniz çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın, kendinizi videoma bırakın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şehrin adı eski Yunanca'da mutlak güç sahibi, yönetici anlamına geliyormuş. Tiran, Dalmatya Denizi'ne kıyısı olmamasına rağmen Arnavutluğun sahil kesimine ulaşmak için en uygun geçiş noktasıymış. Kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yapmaktaymış. Şehir, ülkenin siyasi, ekonomi ve kültürel merkeziymiş. Yani burası da bir nevi küçük İstanbul gibi bir şey, yani öyle düşünün. Tiran 1614 yılında İşkodra valisi Berkinzade Süleyman Paşa tarafından kurulmuş. Şehre ilk olarak eski cami ve külliyeler kurulmuş. Türk egemenliği sırasında İşkodra vilayeti Draç sancağında bir kaza merkezi olan Tiran 17. yüzyıla kadar küçük bir köy olarak kalmış. 1700'lü yılların başında şehir gelişerek önemli bir ticaret merkezi haline gelmiş. Balkan Savaşları sırasında 1912'de Osmanlı'nın elinden çıkarak 1919'da da bağımsız Arnavutluğun başkenti olarak ilan edilmiş. Tiran idari olarak 24 bölüme ayrılmaktaymış dostlar. Bu alt belediyelerin her birinin kendi belediye başkanı, meclisi bulunmaktaymış. Tiran'ın mevcut belediye başkanı Arnavutluk Sosyalist Parti'nin Eryon Vilaj'mış. Benim geçtiğim yolda İsmail Kemali Caddesi. Yani şöyle diyebilirim, Arnavutluk şu ana kadar gördüğüm, mesela Balkan ülkelerine aynen. Hiçbir Avrupa mimarisi yok. Bildiğiniz eski binalar, gecekondu tarzında yani. Daha doğrusu biraz da Sırpları andırıyor. Sırpların binalar da böyle. 1967'de hemen hemen bütün camiler yıkılmış. Birkaç cami ayakta kalmış. Bunlardan biri Ethem Bey Camii, Tabak Camii, Kokonozi Camii. Az çok sağ kalabilmiş. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Namazgah Camii'ni yaptırmış 2015'te. Bu tabii 1912 yılından planlanmaya başlanmış aslında. 1912 yılına kadar gerçekleştirilememiş. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Namazgah Camii'ni yaptırmış. Tiran, Arnavutluk'ta spor merkeziymiş. Tiran'ın en önemli spor kulüpleri KF, Tirana, Partizani ve Dinamo'dur. Skanderberg Meydanı'na gidiyoruz. Orada Ethem Bey Camii var, Saat Kulesi var. Tiran'da bilmiyorum öyle çok gezilecek bir yer var mı ama bu Bloku bölgesi, gece hayatı çok iyi. Gece oranın da çekimlerini yapacağım. Şurası Sky Tower. Orası da eğer ki siz isterseniz, zamanınız varsa şu tepedeki helikopter pisti gibi olan yerde yemek yiyebilirsiniz. Şehri 360 derece görüyor. Bakın burada değişik bir kilise var mesela, kubbeli gibi aynı. Şurada Çan Kulesi, bu da yeni yapılmış sanırsam.
Eskilere hiç benzemiyor. İçine bir girip bakmak lazım. Bugün zaten pazar. Gene ayin günü. Amen o. Buraya dokunup elini yüzünü sürüp öpüyorlar. Neyse çıkalım. Bunlar da pazara genç kalan cemaat. İkinci rekata dahil olacaklar artık. İlk defa böyle bir kilise gördüm. Bizim gibi avizeli falan takmışlar. Kubbe yapmışlar. Allah Allah. Sandalye var. Normal tabure tarzında bir yer yok. Tuhaf. Avusturya Caddesi'ne mi geldik? Evet, karşıda görüyorsunuz Ethem Bey Camisi. Osmanlı'dan kalan nadir eserlerden bir tanesi bu. Cami çok şık. Yanında saat kulesi var. Ben onu çan sandım aslında. Kilise çanı. Meğersem saat kulesiymiş ya. Olabiliyor böyle bazen. Sonuçta ben tarihçi, bilimci değilim dostlar. Ben keyfine takılan bir insanım. Ay, evet, Tirana gezimiz devam ediyor. Ya aslında bilmiyorum da benim hani böyle çok muhteşem bir yer değil ya. Hani o şekil diyeyim size. Hani Avrupa'da çok güzel yerler var. Hani buraya sadece ekstra gelinip gidilir mi bilmiyorum yani. Ethem Bey Camisi'nin içinde gezdik. Güzel, yani çok eski olduğu belli oluyor kendi. Harika bir cami. Burada da bu arkadaşlar çıstak çıstak. Gerçi şu saat kulesine çıkılıyor diye biliyordum ama sanırsam çıkılmıyor. Artık yani çünkü bilmiyorum. Bir bakayım, ya da saati değil. Saat şu an 9.30 sabah. Ya gelir gelmez hemen gezmeye başlayalım dedik. Çünkü nedir bizim sloganımız? Bugün de geziyoruz dostlar. İnşallah. Son nefesimizi verene kadar da gezeceğiz ya. Tabii böyle dayılar da 10 numara çalgı, çengi, kral. Atayım bir 100 leki. Leke, 100 leke. Ha? Kaç para bu? 100 lekeler. Al dayı. Hoppala. Yapıştır gelsin. Nerede Arnavut romanları mı acaba? Kral ya. Güzel çalıyorlar. Harika. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim dostlar. Bunkart 2. Burada da şey var. Müze.
Otobüsler hoşuma gitti. Baksana tiplere. Hani yeni otobüs ama eskiye benziyor. Şurada şöyle bir araç var. Müze. Dostlar, Bunkart 2 Tiran'da İçişleri Bakanlığı'nın hemen yanında, yakınında bulunuyor. Yaklaşık 1000 metrekare alana sahipmiş. 40 odadan oluşuyormuş. 1912-1991'e kadar olan tarihi olayları anlatan bir müze. Bunkart 2, Bunkart 1 var ama buraya uzak. Oraya gidemeyeceğim, buraya da girmeyeceğim. Yaklaşık bir $10 gibi bir girişi var. Yani burası açıkçası neymiş abi? Tiran'da İçişleri Bakanlığı'nın yakınında bulunan 1000 metrekare alana sahip devlet arşivleri, İçişleri Bakanlığı'ndaki elde edilen bilgilerle 1912-1991 yılları arasındaki tarihi anlatan 40 odadan oluşan bir müze. İlk jandarmanın Zoix Krallığı, jandarmanın halk polisi, dikenli tellerle, kamplarla, hapishanelerle gözaltına alınanlar, sürgünlere yollananlar, bunların hepsini yabancıların diktatörlük dönemindeki ülkede olanlar. Bu ülkenin iç hikayeleri. 1912'den 1991'e kadar olan sorunlar. Artık kim ne yaptıysa cezasını çeksin abi. Ama bakın, açılış saatleri bunlar. Açılış saatleri dostlar. Sıkıntı şu ki dostlar, her ülkede karanlık dönem var maalesef. Umarım bir daha olmaz. Şimdi Pazarı'ya gidiyoruz. Bunlar da her yerde. Avrupa'nın her yerinde böyle reklam yapıyorlar. Bunlar misyoncu, misyoner. Sabah kahvaltısı yapmayı düşünüyorum, bakayım. Orada çok güzel yemekler oluyormuş. Bu Helsinki'deki gibi. Bakın, dediğim gibi otobüs durağı görüyor musunuz? Hemen burada, havaalanına buradan gidiyor. Havaş gibi düşünün. Otobüsten indiğinizde zaten Ethem Bey Camii'ni görüyorsunuz. Akşam daha güzel oluyor tabii ki görüntüsü. Işıklı falan, o Luna Park falan ışıkları çok güzel oluyor. Akşam eğer uçağına denk gelirseniz harika görüntüler var. Şöyle bir otobüs gördüm. Müze diyor da entry free diyor. Bakayım 2 dakika. Evet, entry free. Hemen otobüsü gezelim. Yerel kıyafetler. Bakar mısınız? Alo. Ha, buradan şey alayım bari, hediyelik ya. Tirana. Bak. 710 euro. 6 euro. 2 euro. 8 euro. 600. Aa, bak festler burada. Bizim oğlanlarda görüyordum hep. Arnold arkadaşlarda. Bu Skandenberg ya. Heykeli vardı ama göremedik. İşte şuradan hediyelik alacaktım zaten. Hediyelik alayım bir tane. Bundan alayım bir tane. Aslında bu dayı kim? Osmanlı gibi duruyor. Hani giriş free diyor ama hani müze ayağına souvenir yapmışlar. Güzel ama olsun. Hoşuma gitti. Bakın dostlar. Şurada tarihi bir şey var sanırsam. Binayı keserek yapmışlar. Hani mezar mı? Sanırsam mezar. Evet, mezarlık. Ama yine de bu binayı yapmışlar. Yapma kardeşim, işte yapma. Hani o kadar özel gösteriyorsan ne yapıyorsun? Hani bu işte kapitalist sistemin
kölesi oluyoruz bazen maalesef. Yani bakın binayı iyi düşünmüşler, eyvallah. Yıkıp yapmamışlar. Ama yine de yapmışlar. Ya burada bak, savaşları, zaferleri anlatan heykeller çok. Ya burası da kolay bir tarih kazanmamış açıkçası. Yine de söylüyorum, burası bildiğiniz Güngören, Bağcılar. Hani ya öyle çok da şey değil yani. Ağam şam, albenisi yok. Ama insanlar orta çağ zihniyetinde değiller. Pazar meydanına geldik dostlar. Burada bakın manav var. Balıklar çok güzel gözüküyor. Kalamarlar falan. Karidesler. Çupralar. Burada mezgitler falan var bakın. Burada peynirci var. Bizim Eminönü'ne denk gelmişiz biz burada. Eminönü gibi burası. Dostlar burası da Enver Hoca'nın rezidansı deniyor. Bakın. Yani Arnavut Komünist Partisi politikacısıymış. Doğumu 1908, 16 Ekim 1908, ölümü de 11 Nisan 1985 yılıymış. Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteriymiş. Yani 1944'ten 1954'e kadar da 22. Arnavut Başbakanıymış. İtalya Arnavutluğu işgal ettiğinde Sovyetler Birliği'nde kurulan Arnavutluk Emek Partisi'ne katılmış. Mart 1943. Bakın. Burası da rezidansı. Enver Hoca. Şu an giriş yok sanırsam ya da ziyarete kapalı. Çünkü yok. İçeride ışıklar yanıyor ama kimseyi sokmuyorlar. Buradan dışarıdan çekiliyoruz. Gruplar da burada seriliyor zaten. Yani 1908'de Ergili'de doğmuş. 1936'da da öğretmen olmuş. Ondan sonrası da zaten Sovyetler Birliği'nde kurulan Arnavutluk Emek Partisi falan filan derken başbakanlığa kadar gitmiş. Yani buranın kurtuluşu da bayağı bir emeği varmış. Dostlar şimdi bir kafeteryaya geldim. Bir Americano içeceğim. Biraz kendime geleyim. Kahvaltı yapmadık. En azından bir kahve içelim değil mi? İlk defa bir Türkçe bilen çocukla karşılaştım. Garson Türkçe biliyor. Ben İngilizce dedim. O sağ olsun Türkçe cevap verdi. Çok seviniyorum böyle. Biri benimle Türkçe konuştu mu acayip mutlu oluyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun gerçekten Türkçeyi duymak beni çok mutlu ediyor. Başka bir yerde Türkçeyi duyunca hakikaten çok mutlu hissediyorum kendimi. Onun için Türkçe konuşanları her yerde Türk, her yerde Türk, çok Türk var falan diye eleştirmeyin dostlar. Türkçemiz güzel. Kahvemiz geldi. Americano, su. Evet, keyfimize bakalım. Evet dostlar, bana afiyet olsun, size de iyi seyirler olsun. Bakın şurada tam Arnavutluk hem de Kosova bayrağı var, görüyor musunuz? Çok güzel ya. Şöyle bir pastane gibi bir şeye girdim, bakayım sandviçler falan var bakın. Şundan alayım bir tane. Baksana peynirli falan, çok güzel ha. Börek. Börekli peynirli. Börek, leke kupe peynirli. Ha, börek alayım ben ya, börek. Aynen, 2 tane börek alayım. Hello. Börek, cheese please. 2. Take away. 200 leke yapıyor. Güzel. Dostlar böreğimizi aldık. Şimdi tadına bakacağız. Sıcak sıcak var. Neyse. Bana afiyet olsun. Şimdi Tirana'nın en büyük parkına geldik. Bu parkı gezeceğiz. Bir böreğimi de orada yemek istiyorum.
oturarak sakin sakin kahvaltımı yapayım. Ondan sonra da zaten gezmeye devam edeceğim. Bugün akşama kadar zamanım var. Akşamki uçakla da döneceğim inşallah. Dostlar, parktaki bu anıt Almanya'nın Arnavutluğa buradaki Yahudileri bize teslim edin demesinin ardından buradaki Müslüman ve Hristiyan Arnavutlar kabul etmeyip yaklaşık 6 milyon Yahudinin katledilmesi adına buraya bir anıt yapmışlar. Buraya cami yapıyorlar sanırsam, cami gibi bir şey ama gerçi kubbeli burada kilise de var. Kilise de olabilir. Dini bir mabet yapıyorlar diyelim en iyisi. İşin özeti. Parkın ortasına yani ama kilise yapıyorlar sanırsam aynen. Şu ön taraf kiliseye benzedi. Ama niye kubbeli yapıyorlar bunlar ya? Ha, burada yazıyor zaten. Hayda. Ortodoks kilisesi. Lan var ya. La. Neyse dostlar. Bazen insanlar bakar kör de olabiliyor. Kusura bakmayın artık. Lan var ya, koskoca afiş asmışlar oraya. Biz de cami mi yapıyorlar, kilise mi yapıyorlar diye düşünüyoruz. Burası Ortodoks ama galiba zaten sanırsam. Evet. Nereye geldik? Güzel bir mekana geldik açıkçası ya. Ha? Şurada oturup bir burek yiyelim. Burek. Ah, göl gözüktü. Göl manzarasında kahvaltı. Pazar kahvaltımı Tirana'da yapacağım. Hadi bakalım. Dayılar ne güzel gelmiş pazar günü. Sabah sabah domino oynuyorlar. Şeytanınız bol olsun dayı. Hay baban olsa be. Ne güzel ya. Böyle bak, bu tarz insanları görmek çok mutlu ediyor beni ya. Mükemmel çünkü bakın. Herkes huzurlu. Kavga yok, gürültü yok, mis gibi. Bak, çoluk çocuk orada top oynuyor. Gürültü de yok. Çığır 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 çığır. Çok güzel. Parkı güzel yapmışlar. Dayım buraya bak gevşemiş, ne güzel. Oh mis. Şimdi portakal suyu, elma suyu alıyoruz. Kahvaltımızı yapacağız. Çok güzel bir mekanda. Meyve suyu harika. Şekerli, bayağı şekerli ha. Bu 4. haftam olacak. Şekeri bıraktım dostlar. Onun için şu an her şey çok şekerli geliyor. Böreği tavsiye ederim. Çıtır çıtır. Ve bizim Türkiye'deki börek kadar da ağır değil. Yani güzel yani. Diyet börek diyeyim ben size. Eğer ki şehrin gürültüsünden, kalabalığından sıkıldıysanız Parku Tirana'ya muhakkak uğrayın derim. Oradan bir meyve suyu sıktırın taze taze ya da bir kahve alın. Oturun. Göl kenarında mis gibi keyfinizi çıkara çıkara için, yiyin. Harika bir yer. Burası çok hoşuma gitti. İnanın dinlenmeye de ihtiyacım vardı. Güzel. Peki şimdiki durağımız neresi? Enver Hoca'nın piramidi. İyi yolculuklar diliyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Enver Hoca'nın piramidinin orada görüşelim. Şu an bulunduğum yerde Tirana Üniversitesi. 14.000 öğrenciye ev sahipliği yapıyor bu Tirana Üniversitesi. Tiran'da tek üniversite. O da burası. Hemen Parku Tirana'nın yanı. Yani böyle güzel yerler aslında düşün. 14.000 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Ve sadece Tirana'da bir tane var. İşte, gerçi mühim olan öğretebilmek. Yani 40 tane, 100 tane üniversite olacağına bir tane olsun. Ama adam gibi bir öğrenim olsun. Yani market açar gibi üniversite açmak biraz saçma zaten. Neyse,
Burayı da tanıtalım, burayı da bilgilendirelim, yolumuza devam edelim. Burası da Arena Combitere Stadyumu. Madrid Stadyumundan sonra değişik bir stat daha gördüm. Çok enteresan. Vay be. Bernabéu muydu? Neresiydi orası bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum adını. Barcelona'nınkine gitmiştim. Madrid'inkine gittim. Tirana'da bulunan bu stat da bildiğiniz otel gibi bir şey. Çok güzel ama. Burası Enver Hoca'nın piramidi. Tiran piramidi. Çıkılıyor herhalde oraya. Ha? Burası ilk olarak 14 Ekim 1988 tarihinde Enver Hoca Müzesi adı altında açılmış. Buranın tasarımını da Enver Hoca'nın damadı yapmış. Bakalım nasıl çıkılıyor, nereden çıkılıyor? Şuradan çıkılıyor herhalde. Merdivenler var. Bir bakayım yukarıya doğru ne var ne yok. Oradan oraya kadar gelmişiz yani. Bir çekim yapalım değil mi? Şimdi burası Tiran piramidi olarak geçiyor. Önceden bu kadar merdiven çıkacağız mı? Yani gelmişiz artık çıkalım ya. Ha? Ücretsiz olmasının sebebi. Alın size. Hadi bakalım. Evet. Tiran piramidine çıktık. Yani eski adıyla Enver Hoca Müzesi. Şimdi konferans salonu ve sergi merkezi olarak kullanılıyor. Şurada da sanırsam Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptırmış olduğu Namazgah Camii var. Ezan sesi oradan geliyormuş demek ki. 1991'de demokrasiye geçişten sonra burayı yapmışlar. Konferans salonu ve sergi merkezi. O zamana kadar da siz söyleyin Enver Hoca Müzesi olarak adı o şekilmiş. Dostlar, Tiran videom bu kadardı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip paylaşırsanız, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay diliyorum. Yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Hoşça kalın.